Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Bu videoda sıvı altı elektrik ve su tesisatı uygulamalarını göreceksiniz. Ayrıca kara sıva sürecini de paylaşıyor olacağız. Neden kara sıvayı tercih ettiğimizi, uygulama sırasında edindiğimiz deneyimleri, maliyetlerimizi ve dikkat edilmesi gereken önemli noktaları da sizlere aktarmaya çalışacağız.
Uygulama sırasında yapılan işlemleri adım adım anlatmak gerekirse öncelikle tesisat geçişleri için bazı noktalarda karot deliklerini açtık. Su tesisatı ve gömme rezervuar sistemlerini yerlerine yerleştirdik. Elektrik tarafında ise borulama ve boğat hazırlıklarını tamamladık. Perde betondan çıkan çiroz demirlerini içten ve dıştan kestik. İleride paslanarak yüzeylerde iz oluşturmaması için bu noktaları epoksi ile kapattık. Kara sıva öncesinde ihtiyaç duyulan kum, çimento, kireç gibi temel malzemeleri katlara bıraktık. Beton yüzeylerde sıvanın daha sağlıklı bir şekilde tutunabilmesi için pürüzlü bir yüzey oluşturan astar uygulaması yaptık. Ardından çimento oranının yüksek olduğu bir serpme sıvayla iç ve dış cepheyi kapladık. Yüzeyleri teraziye alabilmek için belirli aralıklarla ano denilen referans noktalarını oluşturduk. Pencere ve duvar köşelerine köşebent kullandık. Pencerenin yükseklikleri fazla olduğu için bu köşebentler aynı zamanda referans görevi gören anoların yerine de kullanıldı. Dış cephe yüzeylerinin düzgün teraziye alabilmek için ip çekerek anoları hizaladık. Daha sonra kara sıva uygulamasına geçtik ve mastarlama yaparak işlemleri tamamladık. Pencere kenarları gibi darbeye ve çatlamaya yatkın bölgelerde elyaf katkılı tamir harcıyla file kullandık. Aynı uygulamayı gömme rezervuarın çevresinde de tercih ettik. Sıvanın hızlı kuruyup çatlamasını önlemek ve dayanımı arttırmak için de belirli aralıklarla sulamayı ihmal etmedik. Kara sıvayı tercih etmemizin temel sebebi dış cephede kullandığımız 20 santim kalınlığındaki ısı yalıtım sistemiydi. Bu kalınlıktaki yalıtım levhaları esnemediği için düzgün olmayan yüzeylerde uygulama oldukça zorlaşacaktı. Sağlıklı bir yapıştırma ve dübelleme işlemi için öncelikle düzgün bir yüzey oluşturmak gerekiyordu. Bu nedenle dış cephede kara sıva bizim için kaçınılmazdı. Aynı uygulamayı iç cephede de tercih ederek hem daha düzgün yüzey elde etmek hem de ince sıva aşamasını kolaylaştırmak istedik. Kara sıvanın bir diğer avantajı ise hava sızdırmazlığa katkı sağlaması. Tam anlamıyla hava geçirimsiz bir katman olmasa da özellikle tuğla ve beton lento birleşim noktalarını, boşlukları kapatarak önemli ölçüde fayda sağlıyor. Kara sıva sürecinde büyük ölçüde ustanın tecrübesine güvenmek zorundasınız. Dışarıdan kontrol edebileceğiniz en önemli konu referans noktalı olarak söylediğimiz anoların aralıkları ve bu anolar arasında mastar tutarak yüzeyin ne kadar düzgün ilerleyip ilerlemediğini kontrol edebilirsiniz. Tabii öncesindeki duvar uygulaması, yine kolon ve kirişlerdeki hizalamalarınız ne kadar düzgünse bu adımı çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Ama yüzeyler arasında çok fazla boşluk varsa hem sıvanın kalınlığı hem işçilik hem de maliyetler inanılmaz yükseliyor. Katlara bıraktığınız kum, çimento gibi malzemelerin miktarını hesaplamak için belirli bir formül yok. Dolayısıyla bunları birazcık göz kararı hesaplıyorsunuz. Biz genellikle malzemeleri katlara fazla bırakmayı tercih ettik. Çünkü bir sonraki işte şap gibi uygulamada kalan malzemeleri kullanabilirdik. Eksik kalması durumunda tekrar nakliye ve katlara taşınması gibi maliyetler daha fazla olacağı için buna dikkat ettik. Bir sonraki videoda mekanik sistemlerin ilk kurulumunu, uygulama detaylarını sizlerle paylaşacağız. Bizi takipte kalın, hoşça kalın.